Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Prada markasına ait kağıt ipten örülmüş bir şapka öreceğim. Bu şekilde mavi bir ip tercih ediyorum. Benim ipimin herhangi bir markası yok. Dilerseniz markalara ait direkt taralı ipler de alabilirsiniz. Ya da ip satan dükkanlardan da çile şeklinde satın alabilirsiniz. Benim elimde 100 gram var, metrajını bilmiyorum. Bu şekilde çok ince değil, çok kalın da değil. Esnemeyen bir ip zaten kağıt ip olduğu için. Ama dilerseniz pamuklu veya akrilik iplerle de örebilirsiniz. Bu şapkayı örerken 2 tane tığ kullanacağım. Üçgen kısmı için 1 mm veya yarım milimetre daha küçük tığ tercih edebilirsiniz. Şapkanın ana kısmı için, tepe ve gövdenin bir kısmı için büyük olan tığ numarasını tercih edeceğim. 3,5 mm ve 3 mm. Dilerseniz 4'e 3 kullanabilirsiniz veya 5'e 4 gibi. Elinizin ayarına ve ipe göre bu değişebilir. Sihirli halka metoduyla başlayacağım. Ama sihirli halka yapmak istemeyenler için zincir ile nasıl başlanacağını da göstereyim. Önce düğüm yapıyorum. İkili trabzanlarla öreceğim için şapkamı 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım ikili trabzan yapacağım için ve ilk zincirin içine batıyorum. İlmek çıkardım ve 2 seferde örüyorum. İkili trabzan yapmış oldum. Tekrar boşluğun içine batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Sihirli halka ile de devam edebilirsiniz. Parmağınıza dolayıp 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzanım var. Zinciri trabzan olarak saymayacağım. Bu boşluğun içerisinde toplam 13 tane ikili trabzan yapacağım. Şu an 4 tane yaptım. 5.'sini yapıyorum. Ve 13 tane olana kadar devam ediyorum. 13 tane olana kadar ördüm. Ben bu metotla devam etmeyeceğim. Ama devam edenler için göstermek istedim. Şimdi bu şekilde zincirle başladığınızda orta kısmında bir delik oluşuyor. Eğer bu sizin için önemli değilse bu şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Veya daha sonrasında belki iç kısımdan dikiş veya yama yapılabilir. O şekilde hiç kullanmadım. Şimdi ben bunu söküp normal sihirli halka metoduyla başlayacağım parmağıma dolayıp. Ama dediğim gibi dilerseniz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Parmağıma doluyorum. Bu şekilde kıvırdım. Kilitledim ve 2 tane daha zincir yapıyorum. Boşluğun içerisine 13 tane ikili trabzan yapacağım. Zinciri saymıyorum. Aynı şekilde anlattığım gibi devam ediyorum. ...13 tane ikili trabzan olana kadar devam ettim. Burada bıraktığım ipi çekip ortadaki deliği kapatıyorum. İp kopabilir. Biraz dikkatli çekmeniz gerekebilir. Evet. Daha sonra bu ipi içeriden gizleyeceğiz. 13 tane ikili trabzanımı yaptım. Zincire değil, hemen ilk yaptığım trabzanın üzerine batıyorum. İpi doladım. İlmek çıkardım ve kayma dikişiyle sıramı kapattım. Bakın ortadaki delik de bu sırada kapanmış oldu. Ama dediğim gibi yapamıyorsanız veya önemsemiyorsanız zincirle de başlayabilirsiniz. Yeni sıraya 2 zincirle başlıyorum. Artışlara başlayacağım bu sırada. Her ilmek üzerinde 2'şer tane ikili trabzan yapacağım. Ben bu örgüde zincirleri trabzan olarak saymak istemiyorum. O yüzden zincirin olduğu noktadan başlıyorum. İlk ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başına doladım. Aynı noktada ikili trabzan yapıyorum.
Yanındakine de 2 tane. Ve sıra sonuna kadar bunu devam ettireceğim. İkinci sıramı da tamamladım. 26 tane ilmeğim oldu. Yine zincire değil trabzanın üzerine batıyorum. Kayma dikişiyle sıramı kapatıyorum. Üçüncü sıraya yine 2 zincirle başlıyorum. Bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Yine bulunduğum aynı ilmekten başlayarak ikili trabzanımı yaptım. Tek ilmeğimi yaptıktan sonra yanındaki ilmekte 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift. Yanındaki ilmekte bir tane. Yani tek yapmış oldum. Tekrar çift. Bir tek bir çift sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Üçüncü sıramın sonundayım. Tekle başlamıştım. En son çift ile bitirdim. Yine zinciri görmeden ilk trabzanın üzerine batıp örgümü kapatacağım. Bir, iki, üç sıra ördük toplamda. Dördüncü sıraya geçerken yine 2 zincir ve yine aynı ilmekten tek ile başlıyorum. Bu sırada 2 tane tek, bir tane çift yapacağız. Bu tekten sonra hemen yanına bir tane ikili trabzan, hemen yanına 2 tane ikili trabzan. İki tane tek, bir tane çift. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Dördüncü sıramın da sonuna geldim ve yine çift ile bitti. Kapatırken ilk trabzanın tepesine batıyorum ve kayma dikişiyle sıramı kapatıyorum. Yeni sıraya başlarken yine 2 zincir. Bir önceki sırada 2 tek bir çift yapmıştık. Bu sırada 3 tane tek, aynı noktadan başlıyorum. 3 tek bir çift yapacağız. İlkini yaptım. İkinci, üçüncü tek, dördüncü ilmeğe çift batıyorum. Bir üst sıraya geçtiğimizde 3 tek yerine 4 tek bir çift, bir sonraki sırada 5 tek bir çift şeklinde devam edecek. Ben bunu yine sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Bir iki sıra daha gitmeyi düşünüyorum. Daha sonra tepe noktası tamamlanmış olacak. Çiftten sonra tekrardan 3 tane tek yapıyorum. Üç tekten sonra bir tane çift. Bunu sıramın sonuna kadar devam ettireceğim. Tepe noktası istediğim büyüklüğe geldiğinde kalan kısımları da sizlere anlatacağım. Şu an bu şekilde görünüyor. Örgümü toplamda 6 sıra boyunca devam ettirdim. Yani 4 tek bir çift şeklinde ördüm en son ve bitirdim. Bu şekilde elimle düzelttiğimde ölçüsünü vereceğim. Bu şekilde görünüyor. 18 santim. Ben bu şapkayı kadın bedenine göre örüyorum ve 18 santim genel olarak konuşuyorum. Bir kadın şapkası için ideal bir ölçü. Ama daha küçük örmek istiyorsanız aşağıda bırakabilir veya daha fazla örmek istiyorsanız da birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Ben şimdi dediğim gibi 6 sıra boyunca ördüm. Toplamda 78 tane ilmeğim var.
Zincirim de burada. Zinciri de sayacak olursam 79. İstediğim uzunluğa geldiği için bir sıra boyunca hiçbir şekilde artış yapmadan örmeye devam edeceğim. 7. sıraya 2 zincirle başlıyorum. Aynı noktadan yine trabzanıma başlıyorum ve her gördüğüm ilmek üzerinde bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hiçbir şekilde artış yapmayacağım ve bunu sıramın sonuna kadar devam ettiriyorum. Yedinci sıramın sonundayım. Yine trabzana batarak sıramı kapatıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişi. Tepe noktasından sonra bu bir sıra gittiğimiz kısımdan sonra artık kubbeleşmeye başlayacak. Bu şekilde şapka formunu alacak. Bu sıradan sonra file modeline geçiyorum. 4 zincirle yeni sıraya başlıyorum. 8. sıradayım. 4 zincirimi yaptım. Bir tane ilmek atlıyorum. Yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir ilmek atlıyorum. Yanına ikili trabzan. Böylece file modeller oluşmuş olacak. Ve bunu sıramın sonuna kadar devam ettiriyorum. Bir zincir, bir ilmek atlıyorum. Bu noktaya kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Bakın iyice kubbe bir modelimiz oluştu. Bu sıradan sonra hep file model olarak devam edecek. Ve bu sırayı kapattıktan sonra üçgen modeli de oturtmaya başlayacağız yeni sırada. Başlangıçta 4 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincire batıp kayma dikişiyle sıramı kapatıyorum. Yeni sıraya başlarken yine 4 zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4. Tığımın başını doladım. Önüme gelen ilk trabzanın üzerine batıyorum ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Trabzan üzerine batıp trabzan yapacağım. File model bu şekilde devam edecek. Şimdi ben 17 tane boşluk olana kadar bunu devam ettireceğim. Daha sonra üçgen kısmı örmeye başlayacağız. Boşluklardan 17 tane olması gerekecek. Örmeye devam ediyorum. Toplamda 17 tane boşluğum olana kadar devam ettim. Bu şekilde. Üçgen kısmı şimdi örmeye başlayacağım. Videonun başında bahsettiğim gibi küçük tığ ile yapacağım bunu. Siz de yarım veya 1 milimetre daha küçük tığ tercih edebilirsiniz. İpimi koparmayacağım çünkü lazım olacak. Yeni bir ip aldım. Parmağıma doladım. Düğüm yaptım. Üçgen kısım sık iğnelerden oluşacak. En son yaptığım trabzanın yanındaki trabzan üzerine batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. İlmek çıkardım. İkisini birlikte ördüm. İlk sık iğnemi yapmış oldum. Yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bir yandan da bu ipi yürüteceğim. Gizlemek amacıyla daha sonra da gizleyebilirsiniz. Boşluğun içinde de bir tane sık iğne. Tekrar trabzan. Trabzan üzerinde de bir tane sık iğne. 3 tane sık iğnem olmuş oldu. Boşlukta bir tane. Trabzan üzerine bir tane. Bu şekilde toplamda 19 tane sık iğne olana kadar devam edeceğim. ...19 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. 19 sık iğneyi ikinci sırada hiç bozmadan aynı şekilde devam edeceğim. İlk ilmekten başlıyorum.
Ve sıra sonuna kadar 19 tane sık iğnemi yapıyorum. Üçgenin ikinci sırasında tamamladığım örgümü düz kısma çeviriyorum. En son trabzan yaptığım ilmekte bir zincir çekiyorum. Üçgenin ilmeği ile bu ilmeği birleştireceğim. Battım. Biraz sıkıladım. Ve kayma dikişiyle her iki ilmeği birbirinden geçiriyorum. Şu şekilde bir kere kıvırdım. Küçük tığ ile devam edeceğim. 3 milimetrelik. Yine sık iğneler var önümde ve sık iğnelere batarak sık iğneler yapacağım. Üçüncü sırayı da bu şekilde devam ettireceğim. Bu kısımda böylece birleşmiş oldu. Arkadaki ipi birazcık yürüttüm, bırakıyorum ve bu kısma kadar devam ediyorum sık iğnelerime. Üçgendeki 3. sıranın sonuna geldim. Burada bir tane zincir yapıyorum ve tığımı değiştirdim. 3,5 milimetrelik tığa geçiş yaptım. File modellere devam edeceğim. Bir zincirden sonra önüme gelen ilk trabzanın üzerine batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir ilmek atlıyorum ve trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar file modeli devam ettireceğim. Sıramın sonuna geldim. 1, 2, 3. zincire batıyorum. Kayma dikişiyle sıramı kapattım. Yeni sıraya başlarken 4 zincir. Bu şekilde file modellere devam edeceğim ve üçgenin olduğu yere kadar örgümü devam ettireceğim. Değişiklik yok. Bu şekilde önüme gelen ilk trabzan üzerine trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Tekrardan trabzan üzerine trabzan. Üçgen parçanın olduğu kısma kadar devam ettiriyorum. Üçgen parçanın olduğu yere kadar devam ettim. Şimdi bizim bu üçgen formunu elde edebilmemiz için eksiltmeler yapmamız gerekecek ve içe doğru böyle sivrileşen bir üçgenimiz olacak. Son trabzanımı yaptıktan sonra bir zincirimi yaptım ve ilk sık iğnenin üzerine tekrar trabzan yapıyorum. Böylece bir file yani bir boşluğumuz artmış oldu. Bir sık iğnemiz azalmış oldu. Bu ilmeği bırakıyorum. Yine üçgen kısımdan devam edeceğim. Tığım 3 milimetre. Bu ilmekten değil, yanındaki ilmekten devam edeceğim. Çünkü dönüşte file model istiyorum. File model yapmak istiyorum. Onun için bir boşluğa ihtiyacım var. Yanındaki sık iğneye batıyorum. İpim zaten arkada yürütmüştüm. İlmek çıkardım. Bir zincir yaptım. Aynı ilmekten sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ancak sıra sonunda da eksiltme yapmam gerekecek. Onun için sıra sonunda 2 tane sık iğne ilmeği bırakarak örgümü çevireceğim. Devam ediyorum bu şekilde sık iğneleri. Son 2 ilmeği örmeyeceğim. Sıramın sonundayım. Bahsettiğim 2 ilmeği örmeden bir zincir yapıyorum. Örgümü çevirdim. Sıramın sonuna kadar
bütün ilmeklerde birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Üçgen parçada benim şu an 15 tane ilmeğim kaldı. 19'da başlamıştık. 15'e inmiş oldu. Şu an bu şekilde görünüyor. Düz kısma geçtim. Yine ilmek birleştirme yapacağım. İlmeği sıkılıyorum. Yine şu şekilde kıvırarak düğümümü yaptım. Sık iğnelerle devam edeceğim. O yüzden tığım küçük ve bütün sık iğnelere birer tane sık iğne yapıyorum. İpimi de yine 1-2 adım yürüteceğim ve bırakacağım. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Buradan sonra nasıl devam etmeniz gerektiğini anlatacağım. Son sık iğnemi yaptım. Bir zincir. Tığımı değiştiriyorum. Yine büyük olana geçiş yapıyorum. Bir zincirden sonra buradaki 2 tane ilmeği biz örmemiştik. Bunu atlayıp yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Böylece burada da bir tane filemiz artmış oldu. Başlangıçta da aynı şeyi yapmıştık aslında. Bir zincir. Kalan bütün file modelleri bildiğimiz şekilde öreceğiz ve sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Şapkamızın formu iyice oluşmaya başladı. Yine 3. zincire batarak sıramı kapattım ve yeni sıraya 4 zincirle başladım. Yine üçgen kısma kadar normal boşlukları öreceğim. Trabzan üzerinde bir tane trabzan, bir zincir. Bu şekilde üçgen parçanın olduğu kısma kadar devam ediyorum. Son trabzanın üzerine trabzanımı yaptım. Yine eksiltme yapmak istediğim için buradaki bir sık iğnenin üzerine trabzan yaparak boşluğu artırmış olacağım. Sık iğneye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine bu iple işim bitti. Üçgen kısmı öreceğim. Tığım yine küçük. İpi bırakıyorum. Diğer ip arkadaydı. Yine dönüşte file model ile kapatacağım için buradaki ilmeği atlayıp yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. Bir zincir. Aynı noktadan sık iğne ile devam ediyorum. Yine sıra sonunda 2 tane ilmeğim kalana kadar sık iğnemi yapacağım. Son 2 ilmeği örmeyeceğim. Sıramın sonundayım. Bu 2 ilmeği örmeden bir zincir örgümü çevirdim. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi devam ettiriyorum. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Yine burada birleştirme işlemi yapacağım. Böylece buradaki birleşmeyi sağlamış oldum. İlmeklerimi sıkılıyorum. Yine arkada düğüm yapıyorum.
sık iğnelerime devam ediyorum. Yine arkadaki ipi 1-2 adım yürüteceğim ve bırakacağım. Yürüttüm. Burada bırakıyorum. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Şu an bu şekilde görünüyor. Yine tığımı değiştireceğim. Bir zincir. Burada zaten ilmek örmemiştik. Bu ilmeği atlıyorum ve son ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve sıramın sonuna kadar file modeli devam ettiriyorum. Üçgen formu da bu şekilde oluşmaya başladı aslında. Her iki tarafta eşit görünüyor. Başlangıç noktama kadar devam ediyorum. Yine sıramı kapattım ve 4 zincirle yeni sırama başladım. Bu noktaya kadar aynı şekilde file modeli öreceğim. Yine üçgen kısımdayım ve anlattığım şekilde ekletmemi yapıp devam ediyorum. Bahsettiğim şekilde eksiltmelerimi yaptım ve üçgen kısımda 3 tane ilmeğim kaldı. Daha fazla eksiltme yapmak istemiyorum. Şu an şapkanın taslağı da bu şekilde. Şu aranın ölçüsünü vermek istiyorum. File modelden önce bir sıra gittiğimiz kısımda sayılacak. 10 santim. Şu an tamamen alın kısmını kapatıyor. Şimdi bu sıradan sonra artık yana doğru genişleyen bir model öreceğiz. Büyük tığ ile devam ediyorum. İki tane zincirle başlayacağım. Ve aynı ilmekten, zincirin bulunduğu ilmekten trabzan yapıyorum. Aynı ilmekte bir tane daha trabzan yapıyorum. Artış yapmış oldum. Boşluk kısmındayım. Orada bir tane. Trabzan üzerinde bir tane. Ve 5 tane tek olana kadar öreceğim. Başlangıcı çift ile yaptık. 5 tane tek ördük ve tekrardan çift. Aynı ilmek üzerinde 2 tane. Beş tek bir çift yapmamın sebebi en üst sırada artırma yaptığımda
Burada başlarken 4 tek 1 çift şeklinde devam ediyordum. İlmek sayısı da şu an 5 tek 1 çift yapmaya uygun olduğu için o şekilde devam edeceğim. Çiftten sonra 5 tane tek yapıyorum. Daha sonra bir tane çift yapacağım. Sıramın sonuna geldim. Burada zincire değil, direkt trabzanın üzerine batıyorum. İlmek çıkardım ve kayma dikişiyle sıramı kapattım. Yeni sıraya 2 zincirle başlıyorum. Yine bir artış yapacağım. Yani aynı noktada 2 tane ikili trabzan. Bir önceki sırada 5 tek yapmıştım. Bu sırada 6 tane tek yapıyorum. Yani 6 tane ilmekte birer tane ikili trabzan yapıyorum. Altı tekten sonra bir tane çift. Bu şekilde artışlar istediğiniz kadar devam edebilirsiniz. Bir sonraki sırada 7 tane tek, bir tane çift. Diğer sırada 8 tek, bir çift şeklinde bunu devam ettirebilirsiniz. Ben bunu birkaç sıra devam ettireyim. Daha sonra ne kadar ip kullandığımdan bahsedeceğim sizlere. Şimdilik devam ediyorum. Sekiz tek bir çift olana kadar devam ettirdim. Toplamda 4 sıra örmüş oldum. Orijinalde de 4 sıra olduğu için bu şekilde bıraktım. Dilerseniz daha fazla uzatabilirsiniz. Şimdi aslında şapkamız bitti. Ama kenar kısmı böyle kıvrılmaya müsait olduğu için kayma dikişi yapmak istiyorum. Önüme gelen ilk ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. Ve içinden geçirdim. Çok sıkmıyorum. İlmek çıkardım. İçinden geçirdim. Bu şekilde şapkanın çevresinde bir sıra kayma dikişi yapacağım. Başlangıç yerime kadar devam ettim. İpimi kopardım. Daha sonra bunu içeriden iğneyle gizleyeceğim. Bu şekilde şu parçanın ölçüsünü de vermek istiyorum. 6 santim. Dediğim gibi bunu daha fazla uzatabilirsiniz. Size kalmış. Genel olarak duruşu bu şekilde ama kafada nasıl durduğunu Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında hesabım mevcut. Şimdi benim ipim başlangıçta 100 gram demiştim. Bu şekilde rulo bir ipim vardı. Ve 40 gram kaldı. Yani aslında 60 gramla bu şapkayı örmüş olduk. Umarım anlaşılır ve keyifli olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolardan haberdar olmak için ise kanalıma yine abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Video hakkında sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ördüğünüz zaman da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Video buraya kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.